Herkese merhaba. Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle altıgen hırkamızın ikinci bölümü olarak devam edeceğiz. Şimdi birinci bölümde motifin örnek anlatımını tamamlamıştık. Ayrıca kol birleştirmesini ve nasıl devam edeceğinizle ilgili de yine bilgi vermiştim. Şimdi burada ben iki bedenimi de tamamladım. Hiç bilmeyen arkadaşlar için şöyle altıgen motifimizi birinci bölümde izlerseniz bu şekilde iki tane motifimizi tamamlıyoruz. Orada gösterdiğim gibi kol birleştirmesini burada yapıyoruz. Daha sonra da bedenlere sıra ekleyerek devam ediyoruz. Şimdi iki şekilde de birleştirme yapabilirsiniz motiflerimizi. Birisinde bedenlere sıra eklemeden birleştirme yapabilirsiniz. Özellikle küçük beden bir altıgen hırka örüyorsanız bakın burada geniş bir kol yaptığınız zaman beden de genişlemiş oluyor ve o zaman yakayı biraz şu şekilde içeriden başlayarak, bakın şuradan itibaren içeriden başlayarak, şurası bizim motiflerimizin köşesi, içeriden başlayarak birleştirme yapıyorsunuz. O zaman burası da beden bölümüne dahil olmuş oluyor. Daha sonra da daha az sıra ekleyebiliyorsunuz. Şimdi önce bedenleri birleştirmeden önce sıra ekliyoruz üç kenarda. Daha sonra bedenleri birleştirdikten sonra etek ucuyla yine ön bedene ne kadar gerekiyorsa o kadar sıra ekliyoruz. Eğer boyunu daha uzun istiyorsak oraya daha fazla sıra ekliyoruz. Yani birçok aslında farklı şekilde altıgen hırkanızı tamamlayabilirsiniz. Şimdi eğer kolunu daha uzun olsun isterseniz o zaman buradan birleştirme yaparsanız köşelerden kolu biraz daha uzun olacaktır. Şimdi ben çok uzun kollu bir hırka yapmak istemedim. Bu şekilde biraz dökümlü kimono tarzı kısa bir hırka çalışması yaptım. 55 santimetre oldu uzunluğu, çok kısa da değil aslında. Henüz bitmedi. Bittiği zaman belki 60 santimetreye kadar uzayacak. Şimdi burada ben öncelikle bu motifimi tamamladım. Şimdi burası bedene dahil olan bölüm. Burası da birleştirmeyi yaptıktan sonra bir model sırası ekledim. Şimdi burada biraz içeriden birleştirme yaptığım için burasının genişliği oldukça geniş oldu. Sizler de burada birleştirme yaparken şöyle göstereceğim. Bu tarafta göstereceğim. Çünkü buraya sıra eklemedim. Şimdi burada iki tane boşluk bıraktım. Üçüncü boşluğa sık iğnemizi yapmadan önce 2 zincir, karşı tarafta 2 boşluk bıraktım. Üçüncü boşluğun içinden birleştirmeye başladım. Bu şekilde 2 tane bıraktım. Çok fazla değil. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Bunu bedene biraz pay bırakmak için yaptım. Çünkü kollarımız normalde yapmış olduğum altıgen hırkadan biraz daha büyük oldu. Şöyle hemen santimini de vermek istiyorum. Şimdi şöyle burada kol genişliğini vereceğim. Ütü yaptıktan sonra buhar ütüsü yaptım. Buhar ütüsü yaptıktan sonra birleştirmeyi yaptım. Yani motiflerimi birleştirmeden önce ütüledim. Hemen şöyle bakalım. Bakın burası 23 santimetre olmuş. Şöyle 22 santimetre. Şimdi normalde ben 19-20 santimetre yapıyorum. Altıgen hırkalarda large beden için. Bu da hem large hem de X large olarak kullanabilir. X large bu şekilde rahatlıkla kullanabilir. Large bedende dökümlü olarak oversize olarak kullanabilir. Şimdi şöyle hemen göstermek istiyorum. Şurada kol birleştirmesini yaptım. Sizlere hemen kenar çalışmasını göstereceğim. Burada da bedene nasıl sıralar eklediğimizi şöyle kısa bir bölümde göstereceğim. Çünkü kenarlarımızın bakın bu şekilde büyük olduğu için burada gidip gelmesi çok uzun sürüyor. O yüzden sadece burada dönüşleri gösterebilmek için sizlere başlangıcını göstereceğim. Evet, hemen hazırsanız başlayalım. Evet, ben kol birleştirmesini tamamladıktan sonra hemen kenar çalışması yaptım. Çok uzun kollu olmasını istemedim. Sizler biraz daha uzun olmasını isterseniz bu birleştirmeyi yaptıktan sonra ölçün. Ve biraz daha devam edebilirsiniz. Ya da burada ipinizi kesin, bedenleri birleştirdikten sonra ölçerseniz daha sağlıklı olur. Şimdi burada yine de kenar çalışmasını göstereceğim. Çünkü uzun kollu yaparsanız da aynı şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi burada köşenin olduğu yere geldim. Son köşe boşluğuna sık iğne yaptıktan sonra 2 zincir, karşı tarafa bir sık iğne, yani karşıdaki köşenin içine bir sık iğne, 2 zincir, daha sonra sık iğnenin üzerine bu şekilde kaydırma yaptım. Bunu birinci bölümde de gösterdim. Hemen boşluğun içine sık iğne ile geldim. Buradan modele devam edebilirsiniz. Aynı şekilde şu sıradan başlıyoruz.
Şimdi ben burada 2 zincir çektim. 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu 2 zincirle beraber 7 tane ikili trabzan yapacağız. Bu 2 zinciri 3 zincir çekmedim çünkü başladığımız yere geldiğimiz zaman orayı birleştirme yapacağız. O yüzden biraz kısa tuttum. 3, 4, 5, 6 ve 7. ikili trabzanım. Şimdi hemen sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar bir ip aldım. Zincir çekmeden sıradaki boşluğa 7 ikili trabzan. Şöyle 6 ve 7. ikili trabzan. Hemen sıradaki boşluğa yine bir sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. Zincir çekmeden sıradaki boşluğa 7 ikili trabzan. Şimdi hemen burayı tamamlayacağım. Başladığımız yere gelince nasıl bitirdiğimi göstereceğim. Evet, şöyle son 7. ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada benim boşluklarım tam denk geldi. Sizin de tam denk geleceğini düşünüyorum. Çünkü burada sıralara devam etseniz bile artık arttırma yapmıyoruz. O yüzden aynı sayıda boşluk olacaktır. Şimdi burada son yine 7 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi sık iğne yaptığımız için aralarda her ikisi de aynı boşluğa birleşmiş olacak. Şöyle yapıyorum. Buraya geldim, direkt bir sık iğne yaptım. Daha sonra şöyle tığımı ilmekten çıkartıyorum. Ben ipimi kesmiştim. Bakın şu ipim tığın altında kalacak. Şuradaki ilk trabzanın üzerinden şuradan ilmeğimi içe doğru çekiyorum, yani terse çekiyorum. Bu şekilde şöyle çektim. Daha sonra bu ilmeğimizi şöyle tekrar göstereceğim. Katlarına ayrıldı. Evet, şuradan biraz şu şekilde. Şimdi ilmeğimi çıkardım. İpim altta kalacak. Tersten buradan ilk trabzanın üzerinden batıyorum. Burada ilmeğimi tekrar tığa takıyorum. Buradan biraz çekiyorum. Çok fazla değil. İlmeğimi geriye doğru çekiyorum. Daha sonra şu ipimi biraz sıkılıyorum. Arkada bir zincir çekiyorum. Hemen şöyle. Burayı bakın bu şekilde birleştirme yapmış oldum. Dilerseniz burada sık iğneyi yaptıktan sonra direkt buraya da kaydırma yapıp ilmeğinizi çekip tekrar geriye, yani arkadan ipinizi çekebilirsiniz. Bunu da iğne yardımıyla gizleyebilirsiniz. Evet, bu şekilde kenar çalışmasını tamamlamış olduk. Bunu hırkamızın etek ucunda ve önlerde de aynı şekilde devam edeceğim. Şimdi burada hemen bedene sıra eklemeyi, şuradan eklemeye başlayalım. Birinci bölümde bedenlere nereden başladığınızı göstermiştim. Şimdi 2 tane bu şekilde bedenimiz olduğu için her ikisine de aynı yönden başlıyoruz. Birisine buradan başlarken yaka oyuntusu için ön beden olarak başlıyoruz. Diğerine de arka beden olarak başlıyoruz. Şimdi ben ikisinde de aynı boşluklardan başladığım için hiç fark etmiyor. Yani buradaki köşenin içinden başladım. O yüzden burada fark etmiyor. Her iki bedeni de istediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Tersi düzü yok yani. Bakın bu şekilde ikisi de aynı denk geldi. Şimdi ben bunu bluz yapmak isterseniz diye bu şekilde başlıyorum yakaya. Hırka olarak da böyle devam edebilirsiniz. Belki köşe boşluğunu bırakıp bir alt sıradan başlayarak da yapabilirsiniz. Şimdi ben köşeden başlayacağım. Çünkü bluz çalışması yaparsanız o zaman burada düz ilerleyebilmesi için, biraz da burada pay vererek içeriden başladığımız için buradan düz devam edebilmesi için şu köşe boşluğunun içinden modelimize aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi tığıma başlangıç ilmeği yaptım. Buraya direkt sık iğne yaparak başladım. Şöyle birazcık da yakınlaştıralım. Şimdi burada yine 2 zincir çekiyorum. İlk köşe boşluğundan başladım. 2 ikili trabzan yapıyorum. Zincirimizle beraber 3 tane oldu. Pardon. Burada şöyle başladım. 2 tane trabzan yapmıyorum. Burada bir sık iğne, 2 zincir çektikten sonra sıradaki boşluğa geliyorum. Buraya 3 ikili trabzan, biraz yaka düşürme yaptım, yani tek seferlik. Şöyle köşe boşluğunun içine
3 tane zincirle başlıyoruz. Sıradaki boşluğa da 3 tane ikili trabzanla devam ediyoruz. Arada bir zincirimiz var. Şimdi ben birkaç tane böyle öreceğim boşlukta, sonra geriye dönüşü göstereceğim. Geriye dönüşü gösterdiğim yer yine sizin burada, şurada son boşluğa 3 tane ikili trabzan, buraya bir tane ikili trabzan yaparak geriye döneceksiniz, ama burada da göstereceğim onu. Hemen şöyle birkaç tane yapalım. Evet, şöyle son üçlü trabzan grubunu tamamladım. Şimdi bu şekilde 3 kenarı da aynı şekilde motifimize devam ettiğimiz gibi devam ediyoruz. Şimdi burada sizler şöyle buraya geldiğiniz zaman buradaki köşe boşluğuna, şimdi burası, bu sıradaki boşluğu o şekilde kabul edelim. Yani köşe boşluğu olarak hemen buraya batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum sadece. Zincir çekmeden. Burada 3 tane trabzan yaptıktan sonra zincir çekmiyorum. Hatta yükselti oluşmasın diye yakada, şu bölümde yükselti oluşmasın diye şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi burada son trabzanı yaparken yarım ikili trabzan yapıyorum. Şöyle ilk ikisini aldım. Tığıma bir ip aldım. Bakın burada 2 ilmeğim var. Tekrar buraya batıyorum. Buradan da yine yarım ikili trabzan, hepsini birlikte topladım. Sadece buraya bağlamış oldum trabzanla. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Bazen soruyorsunuz, tekrar gösteriyorum. Buradan ilerliyorsunuz. Köşeden etek ucu, etek ucundan devam ediyoruz. Öne ya da arka bedene başlangıca geliyoruz. Başlangıçtaki dönüşü gösteriyorum şu anda. Şimdi burada 3 zincir çektim. Benim kullanmış olduğum ipim Alize Süperlana olduğu için biraz yünlü ve 4 milimetre tığ kullanarak ördüğüm için bir model sırası yeterli geldi. Ama sizler ince ip ya da ince tığ kullanırsanız 2 model sırası da ekleyebilirsiniz. O zaman 6, 4, 4, 8 sıra olacaktır. Yine de bir model sırası bence yeterli. Şimdi burada 3 zincir çektim. Bu kenar trabzanını bırakıyorum artık. Bakın boşluğun içindeki. Buradan yine şöyle, pardon, ikinci trabzanın üzerinden sadece 3 tane ikili trabzanımız var dönüşte. Tekrar bir zincir, 3 ikili trabzan. Modele devam ediyorum. Burada dönüşler önemli. Sadece onu göstermek için aslında burada dönüşü gösterdim. Tekrar bir zincir, 3 ikili trabzan. Gördüğünüz gibi ikinci sıra tersten ilerliyor. Üçüncü sıra düz olacak. Zincirli sıramız yine terse denk gelecek, ama zincirli sırada çok fazla belli olmuyor. Şimdi burada size birleştirmenin de nasıl olduğunu göstereceğim. Tekrar şöyle bir zincir ve son üçlü trabzan grubunu yapıyorum. Burada da yine sadece 3 tane yapıyorum. Bu başlangıçtaki kenar trabzanını bırakıyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar 1, 2 zincir çektim. Üçüncü sırada yarım ikili trabzanlar yapacağımız için 2 zincir çektim. Biraz yine yaka düşürme yapıyorum aslında. 3 zincir çekmedim. Biraz aşağıya doğru düşsün diye. Çok küçük ama çok fazla değil. Şimdi burada hemen ikinci trabzanın üzerine batıyorum. 2 zincir çektim. İkinci trabzanın üzerinden ilk ikisini aldım. Diğerini tığda bıraktım. Tekrar ilk ikisini aldım. Diğerini tığda bıraktım. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4 zincirimiz var. Tekrar devam ediyoruz. Zaten buraya kadar motifinizi ördüyseniz modeli ezberlemişsinizdir. Gerçekten ben çok keyif alarak ördüm bu modeli. Hatta bu modelle başka bir bluz çalışması daha hazırlıyorum. Umarım onları da tamamladığım zaman sizlerle paylaşacağım. Evet, tekrar 4 zinciri çektim. Hemen sonda da 3 yarım ikili trabzan yapıyoruz. Yani burası bizim
Üçüncü kenarda köşeye gelmiş oluyoruz burada. Tekrar hepsini birlikte topladım. Bu şekilde. 1, 2, 3 zinciri çektim. Hemen şöyle dönelim. Pardon, burada sadece bir zincir çekiyoruz. Evet, sadece bir zincir çektim ve döndüm. Şimdi burada döndüğünüz yer, ben birleştirme göstermek istiyorum burada. Çünkü 1, 2, 3, 4 sırada tamamlıyoruz. Şimdi hangi motiften başlarsanız belki burada, yani şu ilk başlangıca 5. 5 zincir boşluk sıranızın başladığı yer, belki burada yukarıdan başlayacaktır. Belki de aşağıdan. Aşağıda başladığı zaman şöyle göstermek istiyorum. Bakın burada şu köşeden başlayacaktır. O zaman buradan örüyorsunuz. Son sırayı etek ucundan devam ediyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman diğer tarafta şöyle karşısına getiriyoruz. Buradan birleştirme yapıyoruz. Buradan başlıyoruz. Yani köşenin içinden başlayacağız. Buradan birleştirme yapıp yakada ipimizi kesiyoruz. Şimdi bazen de sıraları belki farklı sayıda yapabilirsiniz. Birleştirme sıranız burada başlangıçta olabilir. O zaman da yeni sıraya başlarken burayı birleştiriyorsunuz. Burada diğer motife, yani bu motife tekrar etek ucundan ve ön bedene gelecek şekilde şöyle buradan devam ediyorsunuz. Tekrar buraya geliyorsunuz. O zaman da burada ipinizi kesiyorsunuz. Şimdi ben burada hemen kısacık bir birleştirme göstereceğim. Zaten kol birleştirmesinin aynısı, sadece kafanız karışmasın. Şimdi bu başlangıca geldiği zaman, yani bu taraftan başlayacağımız için ben şimdi örnek olarak buraya geldiğiniz zaman buradan başlarken bu 4. sıraya bir zincir çektim. Boşluğun içine kaydırmayla geliyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve buraya bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra 5 tane zincir çekerek devam ediyorum. Oradan o şekilde, yani ön bedenden o şekilde devam edeceksiniz. 5 tane zincir, bir sık iğne. Şimdi birleştirme yaparken tabii ki nasıl denk geliyorsa o şekilde devam edeceksiniz ama burası başlangıç olduğu için, yani buradaki dönüşü gösteriyorum. O yüzden burada bir zincir, bir kaydırma, bir zincir, bir sık iğne, ortaya getiriyoruz sık iğnemizi. Burada yine yaka düşürmeye o şekilde devam etmiş oluyoruz. Şimdi ben burada yine birleştirme yaparken kaydırmayla içeriye geldim. Buraya bir sık iğne yaptım. 2 zincir. Karşı tarafta köşeden birleştirdiğimizi varsayarsak köşenin içinden hemen şöyle köşenin içine bir sık iğne, 2 zincir. Tekrar buraya geliyorum. Sıradaki boşluğa bir sık iğne, 2 zincir. Karşı tarafa bir sık iğne, 2 zincir. Koldaki birleştirmenin aynısını yapıyoruz. Tekrar 2 zincir. Karşı tarafa bir sık iğne. Evet, bu şekilde birleştirme yapıyoruz. Şimdi sizlere bir tavsiye vermek istiyorum. Belki burada 4 sıra, bu bir model sırası beden genişliği için yeterli ama 1-2 santime ihtiyacınız varsa motiflerinizi birleştirmeden burada olduğu gibi son sırayla birlikte tamamlayıp daha sonra ipinizi kopartın. Sadece bedenleri birbirine, kafanız karışmasın. Buradan başlayarak da birleştirme yapabilirsiniz. Şöyle bunu da etek ucundan gösterecektim ama böyle yukarıda aşağıda oldu. Yani tamamladıktan sonra şöyle yapıyorsunuz. İpinizi kesiyorsunuz. Buradan sık iğne ile başlıyorsunuz. Bir sık iğne, 2 zincir, buraya bir sık iğne, 2 zincir, buraya bir sık iğne. Yani sonradan birleştirme yaparak buraya biraz daha pay vererek birleştirme de yapabilirsiniz. Ya da her iki motifi tamamlayıp kafanız karışmadan rahatlıkla da bedenleri karşılıklı getirerek o şekilde de birleştirme yapabilirsiniz. Evet, şöyle göstereceğim. Sıralarımız bu şekilde devam ediyor. Şimdi eğer boyunu daha uzun yapmak isterseniz sizlere tavsiyem bir tane bedeni uzun, kolları dar yaptığım bir altıgen hırka teknik video var. Orada kolları dar değil ama bu model için bedeni nasıl uzun başlayacağınızı da oradan, yani bu modeli ona uyarlayacaksınız. Orada çünkü bir teknik bir anlatım var. O şekilde başlayabilirsiniz. Burada ben boyunu uzatmak istersem şimdi ön beden yeterli. Birleştirme yaptıktan sonra beden genişliğini vereceğim. Burada
Şöyle bakalım. Bakın her bir motifimiz 27 santimetre. Kenar çalışmasıyla bu 28-29 olacaktır. Şöyle, evet, 27-28 burada kenar çalışmasıyla neredeyse 120 santime yakın bir genişliğimiz olacak. Toplam beden genişliği. Hemen şöyle uzunluğa da bakalım. Şöyle. Evet, uzunluğu da 53 santimetre, 55 santimetre olacak son sıra, yani kenar çalışmasıyla birlikte 55 santimetre olacak. Son kez bir buhar ütüsü yaptığımız zaman yine 1-2 santimetre daha oynayacaktır. Boyunu uzatmak isterseniz ve ön beden yeterli geldiyse genişliği, kenar çalışması yapmadan önce öncelikle motif birleştirmenizi tamamlayın. Şu köşeden, bu taraftan, köşeden modele bir model daha sadece etek ucunda. Bakın, sadece şöyle göstereyim, kadrajdan çıkıyorum. Evet, boyunu uzatmak istiyorsanız burada sadece etek ucunda bir model sırası ekledikten sonra hem etek ucuna hem de ön bedenlerde kenar çalışmasını yapabilirsiniz. Önce etek ucuna ekliyoruz, daha sonra kenar çalışmasını yapıyoruz. Tabii ki beden genişliklerini ölçerek ilerleyin. Kullanmış olduğunuz ipe göre farklılık gösterecektir. Buradan fikir alarak sizler de sıralarınızı aynı mantıkla ekleyip ya da eksilterek daha küçük bedenler elde edebilirsiniz. Evet, hırkamızın anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.